Herkese merhaba. Bugün C++ programlamamızın ikinci videosundan yani temel taşlardan bahsedeceğiz. Konularımız operatörler ve ifadeler, string girişi ve birleştirme ve matematik fonksiyonları olacak. Hazırsanız başlayalım. Videoda anlatılan kısımlara gelmeden önce bu videoda veya sonunda özellikle üzerinde duracağımız 3 ana bölüm var. İlk olarak operatörler ve ifadeler konusunu detaylıca inceleyeceğiz. Sonra metinleri nasıl çalışacağımızı yani string ve birleştirme konularını ele alacağız. Öyleyse hazırsanız başlıyorum. 1. Yani aritmetik operatörler. C++'da ilk operatör grubumuz aritmetik operatörlerdir. Bunlar matematiksel işlemleri gerçekleştirmek için kullanıyoruz. Öncelikle toplamaya bakalım. Şöyle kalemimi açalım öncelikle. Tamam. Şimdi toplama operatörüne bakıyoruz. Bir integer değerinde bir değişken atıyoruz. A diye bir değişken oluşturmuşuz ve 5 değerini vermişiz. B değerine de 3 değerini atamışız. Bu artıdaki toplam operatörüyle bu iki sayıyı toplamış oluyoruz ve sonuç 8 gelmiş oluyor. Bir sayıdan bir diğerini çıkartmak için çıkartma operatörü kullanıyoruz. Mesela integer c değerinde 10 değerini atamışız. D'ye de 4 değerini atamışız. Int fark diye bir değişken oluşturuyoruz. C ve D'yi çıkartınca farkı 6 olarak bize vermiş oluyor. Yani 10'dan 4'ü çıkarınca 6'yı vermiş oluyor. Çarpma operatöründe yani bu yıldız sembolünde de iki sayıyı çarpmak için kullanıyoruz. Integer a değerine 6, f değerine 2'yi tanımlarsak çarpımından 12 değişkeni geliyor. Bölmede de yani bölme operatöründe de bu operatör bölme işlemini yapıyor. Bu arada dikkat etmemiz gereken bir konu var. Mesela int g'ye 10 demişiz. H'ye 3 demişiz. Tanımladığımızda int bölüm tam yani burada alt tire içinde verdiğimiz g bölü h ifadesi tam sayı bölmesi yapıldığı için bölüm tam değişkeni 3 olur. Çünkü 10 bölü 3 aslında 3.33 yapar. Ancak tam sayı kısmını alıyor burada. Bunu da yorum satırı olarak normalde eklemişiz ama. Sonra ondalık sonuç için elde etmek için burada static cast double kullanmışız ve bu ifadeyi kullanmış oluyoruz. Normalde tam gelmiyor ama biz integer değerinde tanımladığımız için tam sayıyı alıyor burada da. Atama operatörlerine gelelim. Şimdi bu operatörler değerleri değişkenlere atamak için kullanıyoruz. Basit atama en temel atama operatörüdür. Yani sağdaki değeri soldaki değişkene atıyor. Örneğin int 25 sayısı yani buradaki sayı değişkenini 25 değerini atamış oluyoruz. Birleşik atama operatörleri de bu operatörler bir aritmetik işlemi atama ile birleştiriliyor. Bu da kodumuzu daha kısa hale getirmeye yarıyor. Şimdi topla ve ata kısmına bakalım öncelikle. Şimdi integer x değerinde bir 10 değeri atamışız. Burada x'e 10 değer vermişiz. Sonra ona 5 değerini atamamızı istemişiz. Yani x artık 15 değeri olmuş. 10'dan 5'i toplayıp 15 yapmış. Aynısını çıkartma için de yapıyoruz. Burada çıkar ve ata yani eksi eşittir yazınca x eksi y anlamına geliyor. X değerini 10 vermişiz. Buraya 10 değerini yazdığımızda 10'dan 3'ü çıkarttığımızda 7 değerini vermiş bulunuyor. Çarpma ve atamaya bakalım atama operatörlerinde. Buradaki gördüğünüz yıldız işareti çarpma anlamına geliyor. Yani aslında x değerini y ile çarpmamızı istiyor bizden. Yine aynı 10 değerini vermişiz x'e. X'i 2 ile çarpmamızı istiyor ve 20 yapıyor. Çok basit bir konu aslında. Hemen anlaşılabilir bir yanı var. Bölme ve atama için de bakalım aynısını. Yine x'i y'ye böl anlamına geliyor. Onu 4'e bölmüş, 2 vermiş. Normalde tam sayı çıkmıyor ama integer olduğu için tam bölüyor. Yani böylelikle 2,5 değerini değil de 2 değerini alıyor integer değerinden olduğu için. Eğer float olsaydı 2,5 alırdı ya da double deseydik 2,5 alırdı. Şimdi buradaki soru işaretiyle yüzde işaretinde modülsal ve ata demişiz. Buradaki değer aslında x eşittir x yüzde y anlamına geliyor. Int x 10 iken x'in 3'ünü dediğimizde x'in kalan değeri 1 oluyor. Onun 3'e bölümünden kalan 1'dir çünkü. Bu anlama geliyor bu da. Arttırma ve azaltma operatörleri. Bu operatörler bir değişkenin değerini bir arttırmak veya bir azaltmak için kullanıyoruz. Öncelikle arttırma operatörüne yani artı operatörüne bakalım. Bir değişkenin değerini bir arttırmaya yarıyor. Ön arttırma yani bu durumda önce değişkenin değerini bir arttırıyor sonra arttırılmış bu yeni değer kullanılıyor. Örnek olarak bakalım. Integer değerinde 5 atamışız sayı değişkenine. Int yeni sayı eşittir artı dediğimiz zaman sayı önce 6 oluyor sonra bu 6 değerini yeni sayıya atıyor. Dolayısıyla hem sayı hem de yeni sayı 6 değerine erişmiş oluyor. Son arttırma yani artı değişkeninde. Burada ise önce değişkenin mevcut değeri kullanılıyor. Sonra değişkenin değeri 1 arttırılıyor. Örneğimize bakarsak int sayıya yine 5 demişiz. Int yeni sayı eşittir artı dediğimiz zaman yeni sayıya yani yeni alt tire sayıya önce sayının mevcut değeri yani 5'i atıyor. Burada gördüğünüz gibi. Sonra sayı 6 oluyor. Yani 6 iken sayı 6 iken yeni sayıyı 5 yapmış oluyor. Azaltma operatörlerine bakalım. Bir değişkenin değerini bir azaltmaya yarıyor. Bu eksi eksi dediğimiz şey değişkenin değerini bir azaltmaya yarıyor. Ön azaltmada da önce değişkenin değerini bir azaltıyor. Sonra azaltılmış değeri kullanıyor.
Mesela int sayı 5 demişiz. Yine aynı örnek olarak düşünebiliriz. Int yeni sayı eksi sayı dediğimiz zaman yazdığımızda sayı önce 4 oluyor. Sonra bu 4 yeni değeri yeni sayı atıyor. Yani her ikisi de 4 olmuş oluyor. Son azaltmada ise önce değişkenin mevcut değerini kullanıyor. Sonra değişkenin değerini biraz azaltıyor. Int sayı 5 dediğimiz zaman ve yeni sayı eksi dediğimizde önce yeni sayıya 5 atılıyor. Sonra sayı 4 oluyor. Yani sayı değişkenimiz 4 iken yeni sayıyı 5 olarak bırakmış oluyor. Karşılaştırma operatörü yani ilişkisel operatörlere bakalım. Bu operatörler iki değeri karşılaştırmak ve bir mantık sonucu yani true ya da false'u döndürmek için kullanılıyor. Öncelikle eşittir eşitire bakalım. İki değerin birbirine eşit olup olmadığını kontrol etmeye yarıyor. Örneğin int a'ya 5 demişiz, b'ye de 5 demişiz integer değerinde. Bool yani true ya da false değerinin önüne karşılaştırma operatörlerine kullanılıyor. Eşit mi diye sormuşuz. A ve b eşit olduğu için true'yu vermiş. Eşit değilken de ünlem eşittir soru işareti kullanıyoruz. İki değerin birbirine eşit olup olmadığını kontrol ediyor. Eğer eşit değilse true döndürüyor. Integer a'ya 5, b'ye 10 dediğimizde farklı mı dediğimizde farklı oldukları için true değerini döndürmüş. Ama aynı olsalardı false değeri dönmüş olacaktı. Büyüktür ve küçüktür işaretlerine de bakalım. Sol taraftaki değerin sağ taraftaki değerden büyük olup olmadığını kontrol etmek için büyüktür işaretini kullanıyoruz. Integer a'ya 10 dediğimizde b'ye de 5 dediğimizde yani bu karşılaştırma operatörümüzü kullandığımızda a'nın değeri b'den büyük olduğu için true değerini döndürüyor. Eğer küçük olsaydı false değeri döndürmüş olacaktı. Aynı şeyi küçüktür için de yapıyoruz. Sol taraftaki değerin sağ taraftakinden küçük olup olmadığını bakıyor. Aynı örnekte küçük mü diye sorduğumuzda küçük mü yanıtını yanlış verdiği için false değerini döndürmüş bulunmakta. Büyük eşittir ve küçük eşittirlere de bakalım karşılaştırma operatörlerinde. Bunlar son karşılaştırma operatörlerimiz. Büyük eşittir sol taraftaki değerin sağ taraftakinden büyük veya eşit olup olmadığını kontrol ediyor. Integer a'ya 10, b'ye de 10 vermişiz. Yine karşılaştırma operatörümüze eşit mi dediğimiz zaman büyük eşittir olduğu için true. Yani eşit oldukları için eşit ya da büyük mü demiş. X eşit olduğu için true değerini döndürmüş. Aynısını küçük eşittir için de bakalım. Sol taraftaki değerin sağ taraftakinden küçük veya eşit olup olmadığını kontrol ediyor. Integer değerinde a değişkeni 5'e, b'ye de 10'u atamışız. Yine bool ile karşılaştırma boolean yani karşılaştırma operatörümüze küçük eşit mi diye sormuşuz. A değeri b'den küçük olduğu için doğru değeri çıkmış. Küçük ya da eşit mi diye sormuş. Küçük olduğu için doğru demiş. Mantıksal operatörler. Mantıksal operatörler birden fazla koşulu birleştirmek veya bir koşulun tersini almak için kullanılıyor. Sonuçları her zaman true ya da false'tur. Öncelikle V'ye bakalım operatörlerine, V operatörüne bakalım. Her iki koşul da true ise true olur. Yani doğruysa her ikisi de doğru oluyor. Yanlışsa yanlış oluyor. Bir tane yanlış olunca yine yanlış olmuş oluyor. Örneğin bu koşul demişiz, true demişiz. Diğerinde false demişiz. Sonuçları karşılaştırmış şimdi. Bu V operatörümüzün işaretiydi. Biri T, biri F olunca sonuç false oldu. Ama ikisi de true olsaydı true değeri gelecekti. Ya da herhangi birinde false olduğu an bu değer false oluyor. Veya da koşullardan en az biri true ise sonuç true oluyor. Her ikisi de false ise sonuç false oluyor. Burada yine boolean'a baktığımızda yine koşul 1, koşul 2 demişiz. Doğru yanlış demişiz. İçlerinden biri doğru olduğu için sonuç true gelmiş oluyor. Değil operatörüne bakalım. Bir koşulun mantıksal değerinin tersini alıyor. Yani true ise false yapıyor, false ise true yapıyor. Koşullarda örneğin doğru demişiz. Bunun tersi burada ünlem işaretinde koşul demişiz. Şimdi tersini alıyor bu değerin. True'nun tersi false'tur. Böyle almış oluyor. İfadelere bakalım. İfadeler operatörler ve değerlerinin birleşimidir. Her ifade mutlaka bir değer döndürüyor. X artı Y bir aritmetik ifadedir. Eşittir eşittir de ilişkisel bir ifade. Ve yaş değişkeni V kullandığımız için mantıksal ifadeye girmiş oluyor. Şimdi diğer ikinci bir ana başlıklardan biri olan string giriş ve birleştirmeye gelelim. String veri türü bir karakter dizisidir. Yani bir veya daha fazla karakterden oluşan bir koleksiyon gibi düşünebiliriz. Metinleri kolayca saklamak, manipüle etmek ve işlemek için kullanılıyorlar. String kullanabilmek için programımızın başına string kütüphanesini dahil etmemiz gerekiyor. String girişi yani input. Kullanıcıdan metin almak için cin nesnesi ve operatör alıyoruz. Yani bir girdi almak için bu operatörü kullanıyoruz. Aşağıda bir örnek vermişiz. Yine include iostream input output kütüphanesini eklemişiz. String veri türünü kullanabilmek için string veri girişini yazmışız. Int main neydi? Fonksiyonumuzun beyniydi. Kodlar buradan itibaren çalışmaya başlıyordu. String isim diye bir değişken oluşturmuşuz ve cout yani ekranla yazı yazdırmak için bu cout kullanıyorduk. Lütfen isminizi girin demişiz. Cin ile de kullanıcıdan değer alıyorduk. İsim diye bir değer oluşturmuşuz ve bu değeri almaya çalışmışız. İlk kelimeyi almamızı istediğimiz için yani ismin ilk kelimesini aldığı için merhaba isim ünlem. Addline'de bir alt satıra geçmeye yarıyordu. Ve return 0 yani kodumuzun çalıştığını gösteriyordu. Burada bir dikkat demişiz. ST'de sin yani boşluk karakter space olan metni okur. Yani boşluğa kadar olan kısmı okur, boşluktan itibaren okumaz. Yani kullanıcı adı Ahmet Cansa sadece Ahmet ismini alıyor çünkü ortada boşluk var. Tüm satır girişi yani boşluklarda birleştirme. Eğer boşluk içeren bir metin yani bir cümle gibi bir ifade almak istiyorsak STT getLine fonksiyonunu kullanmamız gerekiyor. Yani burada gördüğünüz getLine fonksiyonunu kullanmamız gerekiyor. Yine gördüğünüz örnekte iostream ve string kütüphanesini yine ekliyoruz. Set int main beynimizde bizim fonksiyonun başladığı kısımdı. String yani tam ad kullanarak kullanıcının girdiği tüm satır ve boşluklar dahil olmak üzere tam ad değişkeni atıyoruz. Bu sayede hoş geldiniz Ahmet Can gibi tam ismi içeren bir çıktı alabiliyoruz. Yani bunun çıktısı hoş geldin Ahmet olacak. Şimdi string birleştirmeye gelelim. İki veya daha fazla metnin yani string'i bir araya getirme işlemini birleştirme diyoruz. Bu string birleştirme işini artı operatörü ile yapıyoruz. Yani C++'da bunu artı operatörü ile yapılıyor. Örnekte ad soyad string'i yani boşlukla birleştirmek için tam ad string'i oluşturuyoruz. STD string ad demişiz. Burada Ayşe demişiz. Soyadı içinde Yılmaz demişiz. İki string'i birleştirme. Şimdi string tam ad dedik. Ad ile artı birleştirme operatörü ve soyad kısmını birleştiriyor. Boşluk eklemek için tırnak işaretleri kullanıyoruz. Bu arada bunu da söyleyelim. STD cout yani ekrana yazı yazdırmak için kullanıyorduk. Tam ad demişiz. İsmini alıyor. Addline alt satıra geçmeye yarıyor. Yani çıktı olarak Ayşe Yılmaz'ı veriyor. Bir tane daha string oluşturmuşuz. Selamla diye. Merhaba demişiz. Tam ad ünlem olunca var olan string ekleme yapıyor. Yani çıktı merhaba Ayşe Yılmaz oluyor. Bu da kodumuzun çalıştığını gösteriyor. Artı eşittir operatörüyle birleştirme. Mevcut bir string'i sonunda başka bir string eklemek veya birleşme yapmak için bu artı eşittir operatöründe kullanılabilir. Bu str eşittir str artı ile aynı işlevi görüyor ve daha kısadır. Yani kullanacaksınız kodda bunu kullanmanızı öneriyoruz. Yani daha çok tavsiye ediyoruz.
Şimdi örneğimize bakalım yine. Bir örnek daha yazmışız buraya. Önce kütüphanelerimizi ekliyorduk. Fonksiyon burada başlıyordu. Yani kodumuzun beyniydi. Int main'den itibaren başlıyordu. Beyniydi. String demişiz. Yine bir ad alacağız. Mesaj demişiz. Bugün hava deyip tırnağı kapatıp noktalı virgül koymuştuk. Bunları unutmamak çok önemli. Yoksa hata alırız. Mesaj artı eşittir. Yani string birleştirme kullanıyoruz burada. Çok güzel diye string'i birleştiriyor. Yani artık mesaj bugün havadan itibaren yeni çok güzel birleştirdiği için bugün hava çok güzel olarak çıkıyor. Mesaj olarak da bunu ekrana yazdırmak için cout kullanıyoruz ve alt satıra geçiyoruz. Return 0'da çalıştığını gösteriyor. Şimdi string birleştirme, kullanıcıya özel mesajlar oluşturmak, dosya yollarını inşa etmek veya çeşitli metin tabanlı çıktılar üretmek için çok kullanışlıdır. Yani bunlar için string birleştirmeyi kullanıyoruz. Yani bilmenizde fayda var. Using namespace std. Şimdi using namespace std'nin kullanımına bakalım. C++ kodlarında sıkça karşımıza çıkan bu yazı, yani using namespace std ifadesi ne anlama geliyor? Bu ifade aslında programcının her std isim alanında örneğin önüne std 2 nokta, yani şuradaki ifadeleri yazmaması için, kodun daha kısa olabilmesi için bunlar için kullanıyoruz. Yazma zorunluluğunu ortadan kaldırıyor. Yani std 2 nokta üst üste yazmamızı ortadan kaldırmaya yarıyor. Genellikle include'dan sonra yazılıyor. Bu IOStream'den ya da string'den sonra buraya using namespace std yazdığım zaman artık buradaki std'ler kalkmış oluyor. Pardon, yanlış işaretledim şunu. Şöyle yapalım. Bunu yazmamıza gerek kalmıyor bunları. Direkt cout ya da string yazacağız. Bu ifadeyi ekledikten sonra işte cout, cin, string, endline gibi ögeleri doğrudan std'yi kaldırıyor. Mesela endline'ın başına da geliyor bu. Bir alt satıra geçmek için biz endline kullanıyorduk dediğim gibi. Onun başına da normalde std 2 nokta endline yazıyorduk. Şurada 2 nokta var. Bunu yazmamızı ortadan kaldıracak endline yazabiliriz. Yani normalde kodun daha okunabilir hale gelmesini yarıyor. Daha basit işlere yaramış oluyor böylelikle. Peki using namespace std'nin kullanımının avantaj ve dezavantajlarına bakalım. Her kolaylığı olduğu gibi avantaj ve dezavantajları da var tabii ki de. Öncelikle avantajlarında küçük ve ölçekli projelerde veya yeni başlayanlar için kodu daha kısa ve okunabilir hale geliyor. Bu da geliştirme hızını arttırıyor. Dezavantajları ise büyük projelerde veya birden fazla kütüphane kullanıldığında farklı isim alanlarında aynı isme sahip ögeler, yani fonksiyonlar, sınıflar gibi ve benzeri gibi olması durumunda isim çakışmalarına, yani name collision'ına yol açabiliyor. Bu durum belirsizliklere ve beklenmedik hatalara da neden olabilir. Bu yüzden büyük projelerde veya kütüphane geliştirirken using namespace std kullanımından kaçınmak daha güvenli bir yaklaşımdır. Yani using namespace de buydu ama biz genellikle kullanıyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım C++'da operatörler, ifadeler, string işlemleri ve using namespace std kullanımı hakkında anlatabildiğim kadar anlatabilmişimdir umarım. Genel olarak bakarsak operatörleri arttırma, azaltma operatörleri, büyüktür küçüktür operatörlerine baktık. Stringleri birleştirmeye artı operatörüyle baktık. Using namespace kullanımına baktık. Eğer bir sorunuz olursa sorabilirsiniz tabii ki de. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda if else'leri anlatacağım. Öyleyse bir sonraki videoda görüşmek üzere.